Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap sunumuyla huzurlarınızdayım. Bugün Jacques Rancière'nin Duyumsanabilir Olanın Paylaşımı, Estetik ve Siyaset, Ketepe'nin Minyatür dizisinden çıkan kitabını inceleyeceğiz beraber. Arka kapakta ne yazıyormuş hemen okuyalım. Belirli bir kurumun ya da disiplinin üyeleri adına konuşmuyorum. Felsefe, sanat, sosyal bilimler vesaire uzmanlarını birbirinden ayıran sınırları yıkmak için yazıyorum diyen Jacques Rancière, duyumsanabilir olanın paylaşımında kendine biçtiği bu misyondan hareketle estetik ve siyaset arasındaki bağlantıyı irdelemeye koyulur. Bunu yaparken aynı anda hem bir kolektivitenin hatlarını belirleyen paylaşım koşullarına hem de aynı düzenin bozulma ya da fikir ayrılığı kaynaklarına atıfta bulunan duyumsanabilir olanın paylaşımı kavramını ortaya atarak bu kavramı estetik ve siyasetin birleşme ve ayrışma noktaları için bir anahtar olarak kullanır. Rancière, Rancière her biri bir soruyla açılan 5 bölüm boyunca duyumsanabilir olanın paylaşımı kavramı aracılığıyla estetik pratikler ve siyasi pratikler arasındaki ilişkiyi bir yandan örerken bir yandan da çözümlemeye çalışır. Jacques Rancière kimmiş arkadaşlar? Önce onunla başlayalım isterseniz. 1940 Cezayir doğumlu Fransız filozof. İsmini ilk defa École Normande Supérieure öğrenci olduğu Althusser'in 2 ciltlik Kapitali Okumak derlemesinde kaleme aldığı metinle duyurdu. Paris 8 Saint-Denis Üniversitesi'nde felsefe dersleri vermiş olan Rancière, politik felsefe, eğitim felsefesi ve estetik disiplinlerinde nitelikli çalışmalar yürüttü. 1968 öğrenci olayları sırasında fikri bakımdan ters düştüğü hocası Althusser'den siyasi ve teorik kopuşunu bilgi ile kitleler arasındaki tarihi ve felsefi ilişkilere bakışlarındaki farklılıkların neticesi olarak yorumladı. İşçi sınıfının bilgiyle ilişkisi, bilginin tarihi ve toplumsal bakımdan teşekkülü hakkında ampirik analizlere müracaat ederek kaleme aldığı bir kitap dizisiyle Althusser'in ideoloji teorisine eleştiri getirdi. Bu kitaplar arasında Proleterlerin Gecesi, Filozof ve Yoksullar, Cahil Hoca bulunmaktadır. Siyasalın Kıyısında, Tarihin Adları, Uyuşmazlık, Demokrasi Nefreti, Uzlaşı Çağından Notlar gibi kitapları Batı genelindeki siyasal kavramının köken ve muhtevasını açıklık getirmeyi amaçladı. Sanat ve estetik teorileri, edebiyat, sinema ve tarih kuramı gibi farklı disiplinlerde de çalışmalar yürüten Rancière'nin diğer kitaplar arasında şunlar sayılabilir: Estetik bilinç dışı, Estetiğin huzursuzluğu, Özgürleşen seyirci, Sinematografik masal, Suskun söz, Nasıl bir zamanda yaşıyoruz, Kurmacanın kıyıları, Aistetis. Bu kitapların çoğunu ya okudum ya da temin ettim arkadaşlar. İlginizi çeken olursa sunumunu da yapabilirim. Aziz Ufuk Kılıç Fransızcadan çevirmiş arkadaşlar. İçindekiler bunlar. Duyumsanabilir olanın paylaşımı. Ön sözle başlıyor. Ön sözde çok bir şey çizmemişim. Duyumsanabilir olanın paylaşımına ve bu yolla siyaset ile estetik arasında kurulan ilişkilere dair. Burada bir soru soruluyor arkadaşlar. Uyuşmazlıkta siyaset, duyumsanabilir olanın paylaşımı adını verdiğiniz şeyden hareketle sorgulanıyor. Size göre bu ifade estetik pratikler ile siyasal pratikler arasındaki zorunlu birleşme noktasının anahtarını sağlıyor mu? Soru bu. Duyumsanabilir olanın paylaşımı adını hem ortak olan bir şeyin varlığını hem de bu ortak olanda yerlerin ve payların birbirine bağlı olarak nasıl taksim edildiğini görmeyi sağlayan duyumsanabilir apaçıklık sistemine veriyorum. Yani olanın bir paylaşımı hem paylaşılan bir müştereki hem de münhasır payları saptar. Payların ve yerlerin üleştirilmesinin temelinde mekanların, zamanların ve etkinlik biçimlerinin paylara ayrılması vardır ki müşterek olana nasıl iştirak edilebileceğini ve bu paylaşıma kimlerin nasıl katıldığını, bu paylaşımda payları olduğunu belirler. Duyumsanabilir olanın paylaşımı ne yaptığına ve hangi zaman ve mekanda etkinliğini gerçekleştirdiğine bağlı olarak kimin ortak olanda payı olabileceğini gösterir. Böylelikle şu ya da bu uğraşa sahip olmak, ortak olan bakımından yetkin ya da yetkinsiz olmayı tanımlar.
Buysa ortak bir mekanda görülür olmayı ya da olmamayı, ortak bir sözü haiz olmayı ya da olmamayı ve benzeri tanımlar. Ben buraya arkadaşlar kamusal alan olarak paylaşım diye not düşmüşüm. Bir de ortak mekan dijitalleşebilir mi diye not düşmüşüm. Burada hani hep şey paydası var ya, duyumsanabilir olanı doğrudan ortak alanda yaptığın etkileşimle paylaşım üzerine vurgulamış burada. Benim aklıma da şey geldi. Hani bu dijital mecrada aslında fiziki olarak bir yer yok. Hatta metaverse'ler falan çok gündeme geldi ya. Fiziki olarak herhangi bir yerde değil ama etkileşim olarak var. Hani etkileşim açısından somut ama bulunma açısından somut değil. Hani böyle yerlerde olabilir mi diye aklıma burayı okuyunca bir soru işareti takılmıştı. Siyaset neyin görüldüğüyle ve görülen üzerine neyin söylendiğiyle ilgilidir. Kimin görmek için yetkinliğe ve söylemek için niteliğe sahip olduğuyla mekanların kendine has özellikleri ve zamanın belirlediği olanaklarla ilgilidir. Siyaset olanak meselesidir diyor. Sanatsal pratikler hem yapma tarzlarının genel dağılımında hem de yapma tarzlarının var olma tarzları ve görünebilirlik formlarıyla ilişkilerinde devreye giren birer yapma tarzıdır. Siyaset imkan kabiliyet tarzı, sanatta yapma tarzıdır diye basitleştirebiliriz. Kiminle konuşup kiminle konuşulmayacağını bilmeksizin sağa sola yuvarlanan yazı, sözün dolaşmasının meşru zeminini, sözün etkileriyle bedenlerin ortak mekanlardaki konumları arasındaki ilişkinin meşru zeminini tamamen yok eder. Platon tiyatro ve yazının karşısına üçüncü form olarak iyi sanat formunu koyar. Kendi birliğinin şarkısını söyleyen ve dansını eden topluluğun koreografik formu. Kısacası Platon her biri bir topluluk figürü öneren söz ve beden pratiklerinin üç tarzını açığa çıkartır. Birincisi resim gibi dediği dilsiz imgelerin yüzeyidir. İkincisi bedenlerin hareket mekanıdır ve kendi içinde iki antagonistik modele bölünür. Bir yanda özdeşleşebilmesi için kamuya sunulan sahnedeki simülarkın, yani sahnede bir şeyi canlandırmanın, hani simülark şu arkadaşlar, sahnede siz bir hikaye izliyorsunuz ama o hikaye aslında gerçek değil. Hani şöyle gerçek değil. Bir acıklı bir trajedi izliyorsunuz sahnede. Sahnedeki oyuncular onu simüle ediyor, canlandırıyor. Ama aslında siz oradaki kişilerin oyuncu olduğunu, oranın bir tiyatro sahnesinin olduğunu, hani eskilerin tabiriyle tiyatronun aslında bir temsil olduğunu siz biliyorsunuz. Aslında oradaki sanatçılar, tiyatro, dekor bu olayı size yansıtmak adına simüle ediyor. İşte bedenlerin hareket mekanıdır ve kendi içinde antagonistik modele bürünür. Bir yandan özdeşleştirebilmesi için kamuya sunulan, yani size sunulan sahnedeki simülasyonundan bahsediyor, hareketleri. Diğer yandan sahici hareket, topluluk bedenlerinin kendine özgü hareketi. Yani siz trajedi olarak bir sahnede bir şeyi izliyor olabilirsiniz ama o trajedinin gerçekten yaşanması ve yaşanıyor olması da mümkündür. Yani iki türlü, bir yansıtılması, bir yaşanması falan falan. Böylelikle en baştan tiyatro, yazılı sayfa ya da koro gibi belli başlı estetik paylaşım formlarına hasredilmiş bir duyumsanabilir siyasallık vardır. Bu siyasetler kendi mantıklarının peşinden giderek çok farklı dönem ve bağlamlarda hizmetlerini yeniden sunarlar. Rönesans'ta çok önemli bir rol oynamış ve daha sonra vinyetler, bezemeler ve romantik tipografilerin çeşitli yenilikleriyle yeniden canlanmış olan harfin güçleriyle görüntünün, yani imajın güçlerinin iç içe geçtiği tipografi ve ikonografi kültürü var. Bu model söylenebilir olan ile görünebilir olan arasındaki temsili rejime özgü uzaktan tekabüliyetin kurallarını bulandırır. Devam ediyorum. Perspektivizm bir yanılsama olan üçüncü boyut geçersiz kılındığında resim kendine özgü yüzeye egemen olmuş oluyordu. Ama bu yüzeyde tam da özgü olan hiçbir şey yoktur. Bir yüzey çizgilerden oluşan bir geometrik kompozisyon değildir. Duyumsanabilir olanın paylaşımının bir formudur. Platon'a göre yazı ve resim yaşayan söze can veren ve onu taşıyan soluktan yoksun olan, dilsiz imlerden oluşan birbirine eşdeğer yüzeylerdi. Bu mantıkta yassı üç boyutlu anlamında derinin karşıtı değil, yaşayanın karşıtıdır. İleride daha da hepsini bir dinlemeye gayret edin arkadaşlar. Topluca, çünkü tam bir metin olduğu için topluca izah etmeye çalışacağım.
İşte iki boyutluluk ile üç boyutluluk arasında farklı sanatlara özgü oldukları savıyla yapılan sözüm ona ayrımın meselesi bu ilişkidir. Resimde temsil karşıtı devrim artık büyük ölçüde sayfanın yassılığından, yazının imgelerinin, işlevinin ya da resim üzerine söylenen söylemin değişmesiyle ama aynı zamanda tipografi, afiş ve art deko'nun iç içe geçmesiyle hazırlanmaktadır. Temsil mantığı bir yandan sanatın öykünmeler dünyası ile yaşamsal çıkarlar ve siyasal toplumsal büyüklüklerin dünyasını birbirinden ayırıyordu. Diğer yandansa hiyerarşik örgütlenmesiyle özellikle yaşayan söz eylemin resmedilmiş imgeye önceliği ile yani siyasal toplumsal düzende benzerlik gösteriyordu. Roman sayfasının tiyatro sahnesine üstün gelmesi, resimsel ya da tipografik yüzey resimindeki imge ve imlerin eşitlikçi iç içeliği, zanaatçının sanatının büyük sanat statüsüne yükselmesi ve her türlü yaşamın dekoruna sanat getirme iddiası, bütün bunlar duyumsanabilir olanın tepetaklak olmuş bir deneyiminin düzenli bir dekupajını oluşturur. Platon'a göre tragedya sahnesi hem yanılsamanın gücünü taşır hem de demokrasi sendromunu. Aristoteles mimesisi kendine özgü uzamında yalıtarak ve tragedyayı bir janrlar mantığı içine alarak amacı bu olmasa bile tragedyanın siyasallığını yeniden tanımlar. Ve klasik temsil sisteminde tragedya sahnesi konuların hiyerarşisi tarafından konuşulan durumlar ile konuşma tarzlarının bu hiyerarşiye uygun kılınması yoluyla yönetilen düzen içindeki bir dünyanın görülürlük sahnesi olacaktır. Devam ediyorum. Benjamin'in kitleler çağında siyasetin ölümcül biçimde estetikleştirildiği yolundaki izahı belki de yurttaşların oy birliği ile bedenlerin serbest hareketinin yüceltilmesi arasındaki çok eski ilişkiyi unutuyordu. Platon tiyatroya ve yazılı yasaya düşman devlette süt bebelerini hiç ara vermeden beşikte sallamayı salık veriyordu. Önemli olan estetik siyaset ilişkisi sorununun o düzeyde yani toplulukta müşterek olanın duyumsanabilir olan bakımından uğradığı dekupaj düzeyinde görülürlüğünün ve tanzim edilişinin formları düzeyinde ortaya konulması. Son kısım. Sanatlar tahakküm ya da özgürleşme girişimlerine yalnızca ve yalnızca onlarla ortak olarak sahip oldukları şeyi ödünç verebilirler. Beden hareketleri ve konumları, söz işlevleri, görülebilir olanın veya ve olmayanın üleştirilmesi. Yararlanabildikleri özerklik ve kendilerine atfedebildikleri altüst edicilikte aynı temele dayanır. Buraya kadar kesintisiz alıntı okudum arkadaşlar. Sebebi şu. Hoca bir konuşma şekli olduğu için bu. Tam bir böyle nasıl derler bütünlük içinde gidiyordu. Kesmemek için alıntı noktalarını, satır başlarını okudum. Demek istediği hani kamusal alanda yapılan sanatın evrimine bir giriş yaptı. İlerleyen bölümlerde zaten onu daha da açıklıyor. İşte sanat rejimlerine ve modernite nosyonunun yararsızlığına dair. Eskiden sanat dediğimiz şey neydi? Hani sahne sanatı ya da sanatçı neydi anlatırken sanatçıların sunduğu şeyin ne olduğundan bahsediyor. Hani duyumsanabilir olduğu dediği o. Paylaşabildiğimiz hareket ve görseller, imgeler zaman içinde anlam ve muhteva değiştirdi. İçerik değiştirdi. Ve sanatçının yapabileceği tek şey bu değişime uygun biçimde hareketlerini, yazısını, bedenini kamusal alanda insanla paylaşmasını söylüyor. Hani paylaşması gerektiğini söylüyor. Zaten giriş kısmında hocanın biyografisini okurken bilgi üzerine, bilgi felsefesi üzerine çok yoğunlaştığını ve bilginin paylaşımı üzerine, özellikle işçi sınıfındaki bilginin paylaşımı üzerine çok gittiğini zaten okumuştuk. Onu anlatmaya çalışıyor. Sanat ve siyaset arasındaki o paylaşımsal durumu anlatmaya çalışıyor. Sanat rejimlerine ve modernite nosyonunun yararsızlığına dair soru. 20. yüzyılda sanatsal yaratım üzerine düşünüşün doğadaki kategorilerden bazıları yani modernite, avantgard ve bir süredir postmodernite aynı zamanda birer siyasal anlama sahip. Sizce estetik olanı siyasal olana bağlayan şeyi açık seçik öğeler biçiminde kavramlaştırabilmek bakımından bunların herhangi bir yararı olduğunu düşünüyor musunuz? Bugün artık sanatsal kavramlar siyasal kavramlarla eş gidiyor. Soru bu yönde.
Batı geleneğinde sanat dediğimiz şeyle ilgili 3 büyük kimlik belirleme rejimi bulunduğunu saptayabiliriz. İlk olarak suretlerin, imgelerin yani imajların etik rejimi adını vermeyi önerdiğim şey var. Bu rejimde sanata sanat kimliği verilmez. Sanat suretler sorununun altına alınır. Belli bir varlık bir tipi vardır yani suretler vardır ve ikili bir sorunun nesnesidir. Kökenleri ve dolayısıyla hakikat içerikleriyle ilgili soru ve yazgıları yani neye yaradıkları ve meydana getirdikleri etkilerle ilgili sorun. Tanrılığın suretleri, bu suretleri üretme hakkı ya da yasağı, üretilen suretlerin statüsü ve inlemi ile ilgili sorular bu rejimin altındadır. Sanatın ilk şeyi arkadaşlar, suretlerin, imajların etik rejimi. Sonracıma, poetik ya da temsili sanat rejimi ise etik suret rejiminden ayrılır. O sanat olgusunun, daha doğrusu sanatlar olgusunun kimliğini yani poiesis mimesis ikilisinde belirler. Mimetik ilke temelinde sanatın modellerine benzeyen kopyalar yapması gerektiğini söyleyen normatif bir ilke değildir. Öncelikle sanatların yani yapma tarzlarının genel alanı içerisinde özgül bir takım şeyler yani öykünmeler gerçekleştirilen özel bazı sanatları yalıtan pragmatik bir ilkedir. Suretin yani modeli konusunda sorgulanan kopyanın varlığı karşısında şiirin yaptığı yani eyleyen insanları temsil eden eylemleri düzenleyen bir düğümün imal edilmesi ön plana geçer. İkincisi buydu. Bu rejimi sanata klasik çağ tarafından güzel sanatlar olarak adlandırılan şeye sanat kimliğini yapmanın tarzlarını sınıflandırarak vermesi ve dolayısıyla iyi öykünmenin nasıl yapılacağını ve takdir edileceğini tanımlaması anlamında poetik rejim adıyla anıyorum demiş. Burada poetiği burada şiirsel manasında kullanmıyormuş. Şiirsel değil, daha çok halihazırda var olmayan bir şeyi yapma anlamındaki Grekçe poisesisten hareketle anlaşılmalı. Keza yapma tarzı ya da yapma tarzları da poiesis anlamında yapmanın değişik türleri olarak yani yapmanın tarzları olarak anlaşılmalıdır diyor. Burada da bir şeyi kopyalama, bir şeye öykünmenin yapma tarzı, öykünme tarzından bahsediyor. Poetik rejim bu. Bu yapma, görme ve yargılama tarzları temsil ya da mimesis mevhumu tarafından düzenlendiği ölçüde ise temsil rejimini anıyorum diyor. Temsil rejimi adıyla anıyorum. Ancak bir kere daha söyleyeyim ki mimesis sanatları benzerliğe tabi kılan yasa değildir. Mimesis öncelikle yapma tarzları ile sanatları görünür kılan toplumsal uğraşların dağılımındaki kıvrım yeridir. Sanatsal bir usul değil, sanatların görülebilirliğinin bir rejimidir. Temsil mantığı siyasal ve toplumsal uğraşıların genel hiyerarşisiyle genele yayılmış bir benzeşme ilişkisine girer. Eylemin karakterlere ya da anlatılamanın betimlemeye önceliği janrların konusunun saygınlığına bağlı hiyerarşisi ve hatta söz sanatının eylem halindeki sanatın önceliği bütün bir hiyerarşik topluluk vizyonuyla benzeşme içine girer. Bu temsil rejiminin karşıt estetik sanat rejimi adını verdiğim rejimdir. Estetiktir çünkü sanatın sanat kimliği artık yapma tarzları arasındaki bir ayrım yoluyla değil, sanatsal ürünlere özgü bir duyumsanabilir olma kipinin ayırt edilmesi yoluyla belirlenir. Estetik sözcüğü sanatsever duyarlılığı, beğenisi ve hazzıyla ilgili bir kurama gönderme yapmaz. Yalnızca sanata ait olanın var olma kipine, sanatın nesnelerin var olma kipine gönderme yapar. Kendine yabancılaşmış bir düşüncenin yeri olan, kendine yabancılaşmış bir duyumsanabilir olan fikri, sanatın sanat olarak belirlenmesinde estetik düşünceyi başlangıcından beri şekillendirmiş olan değişmez çekirdektir. Vico'nun keşfettiği kendine rağmen şair, hakiki Homeros. Kant'ın kendi ürettiği yasayı bilmeyen dehası. Schiller'in hem anlama yetisinin hem de duyarlı edilginliğinin askıya alınmasından oluşan estetik hali. Schelling'in bilinçli bir süreç ile bilinç dışı bir sürecin özdeşliği olarak sanat tanımı vesaire. Bu fikir sanat hakkında yine sanat tarafından yapılmış modern çağa özgü tanımları da kat eder.
Proust'un bütünüyle hesaplanmış ve istençten mutlak olarak bağışık kılınmış kitap fikri. Mallarmé'nin okuma yazmasız dansçının adımlarıyla yazman alet edevatı olmaksızın yazılmış izleyici şiiri fikri. Gerçeküstücülüğün sanatçının bilinç dışını geçmiş yüzyılın katalog ve broşürlerini demoda illüstrasyonları ile ifade etme pratiği. Bresson'un sinemacının düşüncesinin kendilerine dikte edilen söz ve jestleri düşünmeden yineleyerek ne kendilerinin ne de sinemacının bildiği has hakikatlerini açığa vuran modellerin bedeninden devşirilmesi olarak sinema fikri vesaire. Estetik sanat rejimi sanatı tekil olarak belirleyen ve onu her türlü özgül kuraldan, her türlü konular, janrlar ve sanatlar arası hiyerarşiden ayıran rejimdir. Ama bunu yaparken sanatın yapma tarzını başka yapma tarzlarından ayırt eden ve kendi kurallarını toplumsal uğraşıların düzeninden ayıran mimesis duvarını da yıkar. Bu rejimin ilk ve bir anlamda aşılamaz manifestosu olan Schiller'in estetik hali, karşıtlar arasında bu temel özdeşliği iyi belirler. Estetik hal katıksız askıda olma halidir. Formun kendi için deneyimlediği andır ve özgül bir insanlığın oluşum anıdır. Modernite denilen şeyin hakiki adı estetik sanat rejimidir. Farklı versiyonlarıyla modernite bu sanat rejiminin özgürlüğünü ve bizzat sanat rejimlerinin özgürlüğünü karanlıkta bırakmaya uğraşan bir kavramdır. Yenilik geleneğini başka deyişle sanatsal moderniteyi içinde kendi kendini ilan ettiği boşluğa indirgeyen yenilikçilik istencini kınamaya başladılar. Ancak burada yanlış olan hareket noktasıdır. Mimesis'in dışına yapılan sıçrama hiçbir bakımdan figürasyonun reddedilmesi değildir. Ayrıca bu sıçramanın başlangıç anı kendine çoğu zaman gerçekçilik adını verdi ki kesinlikle benzerliğin değerlenmesi anlamına değil, aksine benzerliğin işlediği çerçevenin yok edilmesi anlamına gelir. Estetik sanat rejimi eski ile moderni karşılaştırmaz. Daha derinde iki tarihsellik rejimini karşılaştırır. Eski ile modernin karşıt olduğu rejim mimesis rejimidir. Yenilik geleneğini yüceltenler ya da kınayanlar aslında geleneğin yeniliğinin ona tam anlamıyla tümleç olduğunu unutuyorlar. Estetik sanat rejimi sanatsal kopuş kararlarıyla başlamadı. Estetik sanat rejimi öncelikle eskiyle ilişkinin yeni bir rejimidir. Müzeyi ve sanat tarihini, klasizmin kavramını ve yeniden üretim biçimlerini icat etmesini sağlamış olan fikirler neyse, devrimlerini de o fikirlerle icat eder ve sanatın ne ola geldiği ve olabileceğiyle ilgili bir fikre dayanarak kendini yeni yaşam formları icat etmeye verir. Şu durumda modernite nosyonu sanatın dönüşümlerinin ve kolektif deneyimin başka alanlarıyla ilişkilerinin anlaşılabilirliğini bulundurmak için adeta özellikle icat edilmiş gibidir. Bana öyle geliyor ki bu bulandırmanın iki büyük biçimi var. Bunlardan ikisi de sanatı yaşamın özerk bir formu yapan ve böylelikle sanatın hem özerk olduğunu hem de yaşamın otoformasyon sürecinin bir uğrağıyla özdeş olduğunu ileri süren estetik sanat rejiminin kurucu çelişkisini çözümlemeksizin dayana kalır. Modernite üzerine söylemin iki büyük varyantı buradan türer. Birincisi basitçe sanatın özelliğiyle özdeşleştirilen bir modernite ister. Sanatta sanatın en sonunda çıplak haliyle ortaya konulan katıksız formunun ele geçirilmesiyle özdeş bir anti-mimetik devrim. Devam ediyorum. Sanatın bunalımı denilen şey esasen janrların ve ortamların harmanlanmasından ve çağdaş sanat formlarının siyasal çok değerliliğinden gitgide uzaklaşmış olan bu yalınkat modernist paradigmanın bozgunudur. Bu bozgun elbette modernist paradigmanın modernitarizm olarak adlandırılabilecek ikinci büyük formu tarafından üst belirlenmiştir. Bundan anladığım estetik sanat rejiminin formlarının moderniteye özgü bir görevin ya da yazgının gerçekleştirilmesinin formlarıyla özdeşleştirilmesidir. Başlangıç noktasında aşılamaz göndergeler olan Schiller'in insanın estetik eğitimi mevhumu vardır. Tahakküm ve köleliğin öncelikle
ontolojik birer dağılım olduğu düşüncesini yerleştiren, düşüncenin etkinliği ile duyarlı alıcılığın ikisinin birden geçersiz kılınarak tek bir gerçekliğe dönüştüğü ve eşitliği düşünülebilir kılan adeta yeni bir varlık bölgesini, görünüş ve oyunun özgür olduğu bölge bu, oluşturduğu bir nötr hali tanımlayan bu mevhum olmuştur. İşte özgür bir siyasal toplulukta yaşayabilecek insanları yetiştirmek için duyumsanabilir dünyada barınmanın bu özgül kipi estetik eğitim yoluyla geliştirilmelidir. İşte bu estetik özerklik paradigması devrimin yeni paradigması olmuş ve daha sonra Marksist devrimin zanaatçıları ile yeni yaşam formunun zanaatçıları arasındaki kısa ömürlü ama belirleyici buluşmayı olanaklı kılmıştır. Postmodernizm denilen şey esasen bu dönüş sürecidir. İlk aşamada postmodernizm sanatların yakın geçmişteki evriminde ve düşünülebilirlik formlarında modernizmin kuramsal yapısını yıkıma uğratan her ne varsa gün ışığına çıkarttı. Leysing'in sanatlar arası ayrım dogmasını yıkıma uğratan sanatlar arası geçişler ve harmanlamalar, işlevselci mimari paradigmanın yıkımı ve eğri çizgiyle süslemenin geri dönüşü, figürasyonun ve imlemenin geri dönüşüyle resimsel iki boyutlu soyut modelin yıkılması ve resimlerin asıldığı mekanın yavaş yavaş üç boyutlu ve anlatısal formlar tarafından istila edilmesi. Pop art'tan enstantasyona ve video sanatının yani odalarına, söz ile resmin, anıtsal heykel ile gölge ve ışık projeksiyonunun yeni bileşimleri falan. Müzikal janrlar, çağlar ve sistemler arasında yeni harmanlarda dizisel müzik geleneğinin parçalanarak dağılması. Burada anlattığı şu, hani her şey tekrar dönüyor. Eski zamanlarda sanat diye tarif ettiğimiz şeyler daha siyasetten soğuk, yani bağımsız, daha bağımsız. Nasıl söyleyeyim? Daha böyle zanaatle sanat arası tam çok belirgin değildi. Zamanla zanaati yani yapma biçimini sanata eviren, sanatı zanaatten ayıran şey biraz bu siyasal estetik kaygıları oldu. Ama bu siyasal estetik kaygılar da tekrar aslına döndü. Şurada anlattığı oydu mesela. İlk başta resim vardı, sonra resim gözden düştü. Şimdi tekrar iki boyutlu resim daha da geliyor. Aynı şekilde mimari ya da başka şeyler. Hani şurada dediği o. Hani işlevselci mimar. Normalde eğri çizgiler eski zamanda çok vardı. Yeni mimaride yoktu. Daha böyle düz soğuk çizgilerde tekrar dönüyor. Resim gitmişti, geri dönüyor. Müzikler, müzikal janrlar tekrar dönüyor gibi. Avantgard mevhumu modern vizyona uygun olan ve estetik olan ile politik olanı bu vizyona göre ilişkilendirmeye uygun konu yani süjet tipini tanımlar. Başarısı sanatsal yenilik fikriyle hareketin siyasal olarak idare edilmesi arasında önerdiği kullanışlı bağlantıdan ziyade iki avantgard hakkındaki iki fikir arasında kurduğu daha gizli bağlantıdan ileri gelir. Bunlardan biri topografik ve militer avantgard nosyonudur. Başta yürüyen, hareketin zekasını elinde tutan, güçlerini özetleyen, tarihsel evrimin yönünü belirleyen ve öznel siyasal yönelimleri seçen kuvvet. Eğer avantgard kavramının estetik sanat rejiminde bir anlamı varsa bu yandadır. Sanatsal yeniliğin ileri müfrezeleri tarafından değil, gelecekteki yaşamın duyumsanabilir formları ve maddi çerçevenin yaratılması tarafında. İşte estetik avantgardın siyasi topyekün yaşam programına dönüştürerek siyasal avantgarda yaptığı ya da yapmak istediği katkı budur. Mekanik sanatlara ve isimsizlerin estetik ve bilimsel yükselişine dair soru. Metinlerinizden birinde mekanik birer sanat olan fotoğraf ve sinemanın gelişimi ile yeni tarihin doğuşu arasında bir yakınlaşma kuruyorsunuz. Bunu açabilir misiniz? Acaba Benjamin'in fikri bu yüzyılın yani 20. yüzyılın başında kitlelerin bu sanat sayesinde kitle olarak görünürlük kazanmış olmaları bu yakınlaşmaya karşılık düşer mi?
Mekanik sanatlar, mekanik sanatlar olarak sanatsal bir paradigma değişimine ve sanat ile sanatın konuları arasında yeni bir ilişkiye ön ayak olacaktı. Bu önerme modernizmin başatsavlarından birine gönderir. O da sanatların farklılığın, sanatların teknik koşullarının ya da taşıyıcıların ya da özgül medyumlarının farklılığına bağlı olduğu savıdır. Mekanik sanatların kitlelere ya da daha ziyade isimsiz bireye görünebilirlik verebilmeleri için önce sanat olarak kabul edilmiş olmaları gerekir. Yani öncelikle yeniden üretim ya da yayma tekniklerinden başka bir şey olarak uygulanmaları ve tanınmaları gerekir. Hatta formül terse çevrilebilir. İsimsiz olan sanat konusuna, öznesine dönüştüğü içindir ki isimsiz olanın kayda geçirilmesi bir sanat olabilmektedir. İsimsiz olanın sanata konu olmakla kalmayıp özgül bir güzelliğinin de taşıyıcısı olması. İşte estetik sanat rejimini münhasıran tanımlayan budur. Estetik sanat rejimi öncelikle temsil janrlarının, yani soylular için trajedi, önemsiz insanlar için komedi, janr resmine karşı tarihsel resim vesaire, saygınlığının, konuların, öznelerin saygınlığının hükmü altında olduğu bir sistem olan temsil sisteminin yıkımıdır. Estetik sanat rejimi temsilin kişilere ayrılmış, kişiye göre sanat tarifinin yıkımıdır diyor arkadaşlar. Teknik bir yapma tarzının, ister sözcüklerin kullanımı olsun, ister kameranın, sanata ait olarak nitelenebilmesi için öncelikle konusunun sanata ait olması olarak nitelenmesi gerekir. Fotoğrafinin sanat olarak kurulmasının gerekçesi teknik yapısı değildi. Fotoğrafinin görseller, sanat olarak özgürlüğü hakkındaki söylem çok yeni bir söylemdir ve fotoğrafinin tarihinden ziyade yukarıda sözü edilen postmodern dönüşe aittir. Yani fotoğrafı sanat yapan çektiği makine değil, orada çektiği görsel diyor, sunduğu şey diyor. Bu yeni bir şeyler değişiyormuş. Aslında yeni tarihsel bilim ve mekanik yeniden üretim sanatları aynı estetik devrim mantığına dahil olmuştur. Büyük olaylardan ve kişilerden isimsizlerin yaşamına geçmek, bir zamanın, bir toplumun ya da bir uygarlığın belirtilerini sıradan yaşamın küçük ayrıntılarında bulmak, yüzeyi yeraltı katmanlarıyla açıklamak ve kalıntılarından hareketle dünyaları yeniden kurmak. Bu program bilimsel olmadan önce yazınsaldır. Bunların hepsi yeni sanat anlayışları. 4. Kurgu kiplerine dair tarihin kurgu olduğu sonucuna varmak gerekir mi? Soru, kurgu fikrine özünde olumlu bir fikir olarak gönderme yapıyorsunuz. Bundan tam olarak ne anlamak gerek? Bordasında olduğumuz tarih ile anlatı sanatları tarafından anlatılan ya da yapı söküme uğratılan tarihler arasındaki bağlantılar nelerdir? Şiirsel ya da yazınsal sözcelerin gerçeğin yansıları olmaktan ziyade bedenleşmelerini, gerçek etkilere sahip olmalarını nasıl anlamak gerek? Siyasal bedenler ya da topluluk bedeni fikri bir eğretilemeden fazlası mıdır? Bu üzerine düşünme, ütopyanın yeniden tanımlanmasını da beraberinde getirir mi? Soru bu. Cevap metnimize geçiyoruz. Kurgu fikri ile yalan fikrinin ayrılması temsili sanat rejiminin özgürlüğünü tanımlar. Kurgu fikri, yalan fikri. Biz kurgunun aslında kurgu dediğimiz şey gibi oluyor aslında. Yalan olduğunu bildiğimiz yalan. Şimdi diyebilirler ki bütün yalanlar öyle değil mi? Evet, bütün yalanlar biraz öyle. Ama mış gibi yapma durumu var galiba. Kurgu bir şey izlediğimizde bunun yalan olduğunu bilir ama gerçekmiş gibi yaparız ya. Herhalde öyle bir şey. Sanatsal formların ortak uğraşların ekonomisinden ve etik suretler rejimine özgü simülakların karşı ekonomisinden özerk olmasını sağlayan odur. Aristoteles'in poetikasının bütün meselesi budur. Şiir, söylediği şeyin hakikiliği hakkında hesap vermek durumunda değildir. Çünkü ilkesi gereği suretler ya da sözcelerden değil, kurgulardan yani edimler arası düzenlemelerden oluşmuştur. Şiir bir gerçeği sunmak tabii ki zorunda değil. Şiir bir kurgudur. Sana bir dünya resmeder, bir şey canlandırır. Sen onun içinde kendince bir şeyler bulursun. Romantik çağ şiirin ilkesinin kurgu değil,
dilin imgelerinin belli bir düzenlemesi olduğunu ilan ederek bir yanda sanatı sözceler ya da suretler yani imgelerin tabi oldukları yargılama yetkisinden yalıtan çizgiyi, diğer yandaysa olguların aklı ile hikayelerin aklını ayıran çizgiyi bulandırır. Yeni kurgusallığı tanımlayan da bu manzarada imlerin dolaşımıdır. Hikaye anlatmanın yani neydi belirsiz eylemlerin ve laletain nesnelerinin ampirik evrenine anlam kazandırmanın yeni tarzı budur. Dilin hızlanmalarıyla yavaşlamalarının, imge harmanlamalarıyla ansızın ton değişimlerinin, inlemsiz olan ile aşırı imlemli olan arasında dilin edinebildiği tüm potansiyel farkların, mekanların topografisinde, toplumsal çevrelerin fizyolojisinde, bedenlerin suskun ifadesinde hazır bulunan imleyici çizgilerin manzarası boyunca yapılan yolculuğun kiplerinde özümsenmesidir. O halde estetik çağa özgü kurgusallık iki kutup arasında açılır. Tüm sessiz şeylerin içsel imleme gücü ve söz kiplerinin ve inlem düzeylerinin katlanarak çoğalması. Estetik devrim bu durumu tepetaklak eder. Tanıklık da kurgu da aynı duyu, anlam rejimine aittir. Bir yanda ampirik olan, hakiki olanın damgasını kalıntılar ve izler biçiminde taşır, yani olmuş olan doğrudan doğruya bir hakikat rejimine, kendi has zorunluluğunun gösterilmesi rejimine aittir. Diğer yandan olması olanaklı olan, artık eylemler düzenlemesinin özerk ve çizgisel formuna sahip değildir. Her şeyin kurgu olduğunu söylemek söz konusu değildir. Şunun saptamasıdır. Estetik çağın kurgusu, olguların sunumu ile anlaşılabilirlik formları arasında, olguların aklı ile kurgunun aklı arasındaki sınırı bulandıran bağlantı kipleri tanımladı. Ve bu bağlantı kipleri tarihçiler ve toplumsal gerçekliğin çözümleyicileri tarafından devralındı. Tarih yazmak ve hikaye yazmak aynı hakikat rejimine aittir. Öyleyse söylenmesi gereken tarihin kendimize anlattığımız hikayelerden ibaret olduğu değil, yalnızca hikayelerin aklı ile tarihsel eyleyiciler olarak eylemde bulunma yeteneklerinin kol kola yürüdüğüdür. Burada bir de ütopya girmiş arkadaşlar. Ütopya, tanımsal yetenekleri yan anlam nitelikleri tarafından tamamen yutulmuş bir sözcük. Kah beraberinde totaliterlik felaketini getiren çılgın bir hülya, kah tüm toptancı kapanımlara direnen olanaklılığın açıklığı. Bizi ilgilendiren görüş açısı, yani ortak duyum sanabilir olanın konfigürasyonu açısından ütopya sözcüğü iki çelişik imlemin taşıyıcısıdır. Ütopya, duyumsanabilir olanın apaçıklığın kategorilerini darmadağın edecek polemikçi bir yeniden konfigürasyonun uç noktasıdır. Olmayan yeridir. Yani non lelio. Ama aynı zamanda insanlar tarafından yapılan, görülen ve söylenenin birbirine tamı tamına uygun düştüğü bir iyi yerin, yani duyumsanabilir evrenin polemik bir olmayanın paylaşımının konfigürasyonudur. Ve sonuncusu arkadaşlar, sanata ve emeğe dair. Sanatın pratikleri hangi bakımdan başka pratiklere göre istisnadır ve değildir? Soru, duyumsanabilir olanın imal edildiği varsayımında esas olan sanat pratiği ve görünürde onun dışında olan emek arasındaki ilişki. Böyle bir bağı siz nasıl kavruyorsunuz? Dışlama, ayrım, farksızlık, soru işareti. Genel bir insani eylemden söz ederek sanatsal pratikleri buna dahil etmek mümkün müdür? Yoksa sanatsal pratikler diğerlerinden ayrı tutulacak birer istisna mıdır? Duyumsanabilir olanın imal edilmesi mevhumunda ilk olarak insani etkinliklerin çoğulluğunun oluşturduğu bir örgü tarafından ortak bir duyumsanabilir dünyanın, ortak bir habitatın kurulması anlaşılabiliyor. Ama duyumsanabilir olanın paylaşımı fikri başka bir şey daha içerir. Bir ortak dünya asla etos,
yani belli bazı iç içe geçmiş edimlerin çökelmesiyle oluşan ortak ikamet değildir. Var olma tarzlarının ve uğraşların bir olanaklar uzamındaki polemik dağılımıdır her zaman. Devlet'in 3. kitabında mimetik sanatçı yalnızca önerdiği imgeler sahte ve zararlı nitelikte olduğu için değil, zanaatla uğraşanları tüm ortak mekandan dışlamaya hizmet etmiş bir iş bölümü ilkesi uyarınca da mahkum edilir. Mimetik sanatçı tanımı gereği ikili bir varlıktır. İki şeyi bir defada yapar. Oysa iyi örgütlenmiş topluluğun ilkesi herkesin yalnızca bir şeyi yapmasıdır. Doğası onun yazgısına ne koyduysa onu. Bu da fonksiyon temelli şey arkadaşlar. Aristoteles'i biraz andırdı. Herkes bir şeyi en iyi yapar. Herkesin bir amacı vardır. Dolayısıyla herkes aynı anda iki şeyi yapamaz. Yalnızca en iyi şeyi, yani doğasına uygun olan, doğasında yapması gerektiği kodlanan şeyi yapması meselesi. Mimetik sanatçı emeğin özel ilkesine kamusal bir sahne sağlar. Herkesin kendi yerine kapatılmasına hükmetmesi gereken ilkeyle ortak olana dair bir sahne kurar. Onu zararlı kılan, ruhu zayıflatan simülak tehlikesinden çok duyumsanabilir olanı yeniden paylaştırmasıdır. Gene geldik bir estetik sanat rejimine. Estetik sanat rejimi mekanların bu bölümden bölünmesinin tepetaklak eder. Düşüncenin duyumsanabilir maddede içkinliği lehine mimetik ilişkiyi sorgulamakla kalmaz. Teknin, yani tekne, şu kelime arkadaşlar, teknik Yunanca teknik kelimesi yani. Teknenin nötrleştirilmiş statüsünü, yani hareketsiz bir maddeye bir düşünce formunu benimsetilmesi olarak teknik fikrini de tartışmalı hale getirir. İmal etmek demek, ekmek sağlayan, emeğin özel ve karanlık zaman mekanında ikamet etmek demekti. Üretmek, imal etmek, edimini gün ışığına getirmek edimiyle, yani yapma ile görme arasında yeni bir ilişki tanımlama edimiyle birleştirir. Sanat emeği önceden gerçekleştirir. Çünkü onun ilkesini gerçekleştirir. Duyumsanabilir madde topluluğun kendine sunuma dönüşür. Temel insani etkinliğin adı olarak emeğin ekonomik açıdan değerlenmesi ama aynı zamanda emeği içinde bulunduğu karanlıktan, ortak görünürlükten ve ortak sözden dışlanmışlıktan çıkarmak için proleterlerin verdiği mücadeleler sanat için sanat fikrindeki estetik tapıncı karşısına işçi emeğinin yükselen gücünü koyan tembel ve saçma şemanın dışına çıkmak gerek. Sanat ve üretim Rus devrimi zamanında özdeş olabilecektir. Çünkü ilkeleri duyumsanabilir olanın yeniden paylaşımı ve erdemleri hem bir görünürlülüğü başlatan hem de nesneler imal eden edim manasında aynıdır. Sanat tapıncı bizzat emek fikriyle ilişkilendirilmiş yeteneklerin yeniden değerlendirilmesini varsayar. Ama emek fikri, insani etkinliğin özünün keşfinden ziyade görünür olanın manzarasının yapma, görme ve söyleme arasındaki ilişkinin yeniden resmedilmesidir. İçine girdikleri ekonomik kanalların ne kadar özgül olursa olsun, sanatsal pratikler başka pratiklere göre istisna değildirler. Bu etkinliklerin paylaşımını temsil eder ve yeniden şekillendirirler. Kanalın düzenli takipçileri şey diyebilir, ya bu kadar melitini okudun geçtin, hiç yorum yapmadın, açıklamadın falan diyebilir. İlk defa bu videoyla geliyorsanız arkadaşlar, hani eminim buraya kadar gelmemiştir ilk defa gelen biri, ama geldiyse mutlaka yoruma yazsın. Eminim şey zannetmiştir, sadece okuyup geçiyor mu? Aslında bu tarz felsefi metinleri çokça alıntılıyorum ve çokça yorumluyorum, ama bunu yapınca biraz metni kendi anladığım şekilde yorumlama, insanları yanlış yönlendirmeye de çok kayıyor. Özellikle bu tarz karmaşık metinleri. Bu sebeple yani bolca alıntıyı okudum. Mümkün olduğunca tane tane okumaya çalıştım. Üzerine hani bu alıntıları siz kendinizce yorumlayın istedim. Açıkçası o yüzden çok fazla açıklama, izahat, yorum yapmadım. Daha çok kendimce de kilit noktalarını
olduğunu düşündüğüm, kilit noktalar, asıl noktalar olduğu düşündüğüm yerleri çizdim. Size okudum. Siz kendi düşüncenizde bunu bir harmanlayın. Yorumlarda buluşalım. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, abone olmanızı, hani muhakkak olun. İlgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlara paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Herkese kolay gelsin.